Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok lezzetli hem de bir o kadar basit bir içli köfte tarifiyle geldim. İnanın yapılışı hiçbir şekilde zamanınızı almayacak. Mutlaka tarif defterlerinizi tarifi kaydetmenizi istiyorum. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun direktmen tarifime geçelim. İçli köftemizin öncelikle iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. İç harcımızın soğuk olması gerekiyor. Böyle tavamın içerisine 450 gram kıymamı aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar böyle sıvı yağ ilave ettikten sonra bir karıştırıyorum. İyice sotelendikten sonra içerisine 50 gram kadar tereyağını ilave ettim. Tereyağı tamamen eridikten sonra içerisine şöyle doğramış olduğum 2 adet büyük boy soğanım var. Soğanları ufak ufak olacak şekilde elimle doğradım. Şimdi içerisine ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum. 1-2 dakika böyle kıymayla birlikte soteledikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve toz kırmızı biber kullandım. İstediğiniz baharatları içerisine ilave edebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Kıymayla salçayı bu şekilde iyice kavurduktan sonra şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Tamamen kavurma işlemi bitti. Ocağın altını bu aşamada artık kapattım. İçerisine böyle ince ince kıymış olduğum yarım demet maydanozu da ilave edip iyice bir karıştırıyorum. Daha sonrasında iç harcımı ocaktan alıp tamamen soğumaya bırakacağım. İç harcımı başka bir kabın içerisine alırsanız çok daha kolay ve hızlı bir şekilde soğumuş olur. İç harcımız soğurken biz de hemen içli köftenin dış harcını hazırlamaya başlayalım. 2,5 su bardağı köftelik ince bulguru kabımın içerisine aldım. İçerisine 1 çay bardağı irmik ilave ettim. 2 su bardağı da sıcak suyu içerisine ilave ettikten sonra şöyle iyice bir karıştırıyorum. Daha sonrasında hemen üzerine isterseniz temiz bir bezle kapatabilirsiniz veya benim yapmış olduğum gibi streçleyip bırakabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ben mutfak şefinde yoğuracağım arkadaşlar. Sizler isterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Tabii mutfak şefinde yoğurma süresi birazcık daha az oluyor. Bu şekilde iyice dinlendirdikten sonra 15 dakikanın sonunda açtım. İyice karıştırdım bulgurumu. Daha sonrasında içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet yumurta ve 1 çay bardağı unu içerisine ilave ettim. Tekrardan 1 su bardağına yakın da su ilave ettim arkadaşlar içerisine. Köfte hamurunun böyle kıvamına göre su miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Şimdi içerisine son olarak 1,5 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra mutfak şefini kapattım. Kapağını da üzerine kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer mutfak şefinde yoğuracaksınız. Çünkü eğer hızlı devire aldığınızda dışarı taşma riski çok yüksek. Hızlı devirde arkadaşlar toplamda 10 dakika kadar mutfak şefinde yoğurdum. Elinizde yoğurursanız tabii ki de yoğurma süresi birazcık daha artıyor. Tamamen böyle yoğurduktan sonra açtım. Böyle kontrol ediyorum. Elimi böyle ıslatıp hemen şekline bakacağım arkadaşlar. Bu şekilde eğer elinizi ıslattığınızda şekil alıyorsa tamamdır kıvamı. İsterseniz bütün hamurunuzu bezelere ayırabilirsiniz arkadaşlar. Aynı eşit bezeler hazırlarsanız çok daha iyi olacaktır. O zaman zaten aynı büyüklükte içli köfteler elde etmiş olacaksınız. İçli köfteleri hazırlarken mutlaka hamurun üzerini streç folyo ile kapatmayı unutmayın ki hamurunuz kurumasın arkadaşlar. Bu şekilde hemen ilk bir tanesini açmaya başlıyorum. Ben normalde aparatla yapıyordum ama bu sefer kendime bir söz verdim ve ilk defa elimle açmaya çalıştım. Elimi bir yandan ıslatarak bir yandan da böyle parmağımla hamurun içini açtım arkadaşlar. Böyle ince olacak şekilde daha sonrasında büyük parmağımla da böyle inceltiyorum elimle. Gerçekten o kadar kolay şeklini verdim ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Benim gözüm hep böyle içli köfteyi elimde açmaktan korkuyordu açıkçası. O yüzden de kendime içli köfte aparatı alıp onunla sık sık içli köfte yapıyordum. Şimdi iç harcımız iyice soğuduktan sonra içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 2 tatlı kaşığı kadar böyle 2 tatlı kaşığı dolusu iç harcından da içerisine ilave ediyorum. Bol iç harcını kullanmayı unutmayın ama çok da böyle fazla bastırırsanız çatlama falan olur. Bu şekilde elimi sürekli ıslatarak tekrardan böyle uç kısmını kapatıyorum. Bu kısımları özellikle böyle hani çok fazla
hızlandırmadım arkadaşlar. Olduğu gibi sizlerle paylaşmak istedim ki sizler de yaptığınızda gözünüz kesinlikle korkmasın diye. Böyle uç kısmından fazlalıkları alıyorum ki çok fazla kalın olmasın diye. Bir iki tane böyle hazırladıktan sonra zaten eliniz bir alışıyor. Ondan sonra hızlı hızlı şekilde içli köftelerinizi yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bezelerinizi mutlaka önceden üçer dörder tane hazırlayıp mutlaka böyle bırakın. Çünkü bezeler aynı olduğu zaman içli köftenin büyüklükleri de aynı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde uç kısımlarını elimle hafif hem elimi ıslatarak hem de incelterek bu şekilde içli köftemi hazırladım. Mutlaka bu şekilde benim yaptığım gibi sizler de hazırlayın. İlk içli köftemi hazırladım arkadaşlar ve gerçekten muhteşem oldu. Hem şekliyle hem de çok böyle fazla zamanımı almadı. Zaten videoyu olduğu gibi sizlerle paylaştım. Bu şekilde gerçekten şekli muhteşem oldu. Hemen ikincisini yapmaya geçiyorum. Artık sizleri böyle çok fazla sıkmak da istemiyorum. Burada videoyu birazcık yavaştan hızlandırıyorum arkadaşlar. Zaten bir öncekinde sizlere gösterdim yavaş yavaş ne kadar hızlı olduğunu. Bu şekilde içini açtıktan sonra ben hepsini aynı şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Daha öncesinde içli köfte aparatıyla içli köfte yapmıştım. Onun linkini de sağ üst köşeye bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da girip bakabilirsiniz. Benim gibi böyle gözü içli köfteden korkan arkadaşlar için aparat gerçekten çok fazla yardımcınız oluyor arkadaşlar. İlk ben denediğimde gerçekten muazzam bir şeydi. Çok güzel bir şekilde, pratik bir şekilde o kadar kısa sürede o kadar çok içli köfte yapmıştım ki ben bile kendime inanamamıştım. Ama bu sefer elimle yapmaya gerçekten cesaretimi böyle toplayıp elimle hazırlamaya geçtim ve gerçekten çok güzel oldu. Sonucunda zaten sizlere birazdan paylaşacağım. Mutlaka bu şekilde benim yaptığım gibi yapmanızı istiyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Eğer içli köfte tabii ki seviyorsanız, çünkü biz çok seviyoruz. Özellikle böyle yağda kızarmış olan içli köfteye bayılıyorum ben. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Şöyle hemen içli köftelerimin son halini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepsini hazırladım. Böyle tepsimin üzerine aldım. Vermiş olduğum tariften toplamda 28 adet içli köfte çıktı arkadaşlar. Ama kocaman kocaman içli köfteler hazırladık. İçleri de gerçekten dolu dolu oldu. Bu şekilde arkadaşlar hemen şöyle sizlere yakından da bir tane göstermek istiyorum. Gerçekten ben de sizlerle bugün birlikte İlk defa denedim ve sonucu muhteşem oldu. Yani ilk defa denedim derken sadece elimle bugün ilk defa açtım. Normalde aparatla zaten yapıyordum. Arkadaşlar videonun başında da belirtmiş olduğum gibi bezelerinizi aynı şekilde hazırlayıp bırakırsanız, yani hepsini tek seferde hazırlamayın. Ama üçer dörder tane böyle yaptıkça hazırlayın. Aynı boyutta olursa içli köftelerinizin boyutu da hepsi aynı olmuş olacak. Gerçekten ben de ona çok dikkat ettiğim için bu şekilde boyutları hemen hemen hepsinde aynı boyutta oldu. Bu da görüntüsünün gerçekten çok güzel olmasına sebep oluyor. Bu şekilde sizlere yakından da gösterdikten sonra içli köftelerimi hemen kızartmaya geçiyorum. İçli köfteleri kızartacağınız tencerenin böyle derin bir tencere olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bir de yağın içli köftelerin üzerine geçmesine dikkat etmenizi istiyorum. Bu şekilde kızgın yağın içerisine içli köftelerimi alıyorum ve birazdan göreceksiniz. Hiçbir şekilde ne dağılma ne çatlama olmuyor içli köftelerde. Mutlaka bu şekilde deneyin. Bu şekilde yağın içerisine attıktan sonra daha sonrasında bir kevgir yardımıyla sürekli böyle kontrol ederek çevireceğim arkadaşlar ki her tarafı böyle güzelce kızarsın.
Şimdi içli köfteler nar gibi kızarana kadar sürekli böyle kevgirle karıştıracağım. Bir de arkadaşlar içli köfteleri pişirirken yani yağın içerisine atarken çok fazla içli köfteyi birden atmayın yağın içerisine. Böyle üçer dörder şekilde kızartırsanız hem çok güzel bir şekilde kızarıyor hem de böyle birbirine yapışma falan da olmuyor. Böyle nar gibi kızaran içli köftelerimi şimdi yağın içerisinden alıyorum arkadaşlar. Tabağımın içerisine kağıt havlumu yerleştirdim. Üzerine hemen alıyorum ki böyle fazla yağını kağıt havluya versin. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gerçekten nar gibi kızardı. İsterseniz kızartmayıp kaynatabilirsiniz arkadaşlar. Yani haşlayabilirsiniz. Ama biz kızarmış çok sevdiğimiz için ben bu şekilde kızarttım. Geriye kalan içli köftelerimi arkadaşlar buzlukta saklayacağım. Hepsini tek seferde kızartmadım. Bu şekilde üçer dörder tane yağımın içerisine atarak içli köftelerimi kızarttım arkadaşlar. Şöyle son halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten o kadar lezzetli olur. Sizlere böyle yakın çekimle de ne kadar güzel olduklarını göstermek istiyorum. Mutlaka bu şekilde Ramazan ayında iftar içinde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde böyle bir sunum yapmak istedim arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Sizler şimdi doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.